Geçmiş yılınız kutlu olsun. Hayırlı olsun 2026. Birol Pişiriyor kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Gene mutfaktayız. Harika bir yemekle geldim bugün. Taze fasulye, dana etli, patatesli, güzel, baharatlı. Tarifini şimdi vereceğim sevgili dostlar. Haydi başlayalım. Evet dostlar, Birol Pişiriyor kanalına hoş geldiniz. Şimdi malzemeleri tanıtacağım. Şöyle zeytinyağından başlayayım. Şöyle yağımız var. Zeytinyağı olur, çiçek yağı olur fark etmez. Ev yapımı domates sosu var böyle püresi. Şöyle yarım kilo taze fasulye. Püf noktası kırmızı soğan koyacağız. Bir tane patates. Şöyle 250 gram dana etimiz var. Bir çay kaşığı baharatlarımız var. Böyle çeşit çeşit yapabilirsiniz. Ben bunda acı kullanmıyorum. Sadece kırmızı tatlı biber kullanıyorum. Tuzu aynı. Böyle gramajları aşağı yazacağım zaten malzeme açıklamasına. Haydi başlayalım. Şöyle bir fincan yağımızı koyuyoruz. Yağımız kızsın. Evet dostlar. Şimdi soğanlardan başlayacağız doğrama. Evet, gördüğünüz gibi soğanları da doğradık. İnce ince, jülyen doğradık soğanlarımızı. Şimdi sıra patatesimizde. Patatesi de doğrayalım güzel güzel. Gördüğünüz gibi patatesleri de doğradık. Ufak ufak. Evet, şöyle doğradık. Güzel, soğanlar hazır. Şimdi pişirme zamanı. Soğanla patatesi de doğradık. Şimdi pişirme zamanı. Buyurun. Evet, yağımız kızdı. Şimdi etimizi pişirelim güzelce. Harika, etimizi pişirelim böyle. Arkadaşlar etleri güzelce mühürlüyoruz. Şöyle. İyice mühürledikten sonra soğanları içine atacağız. Evet dostlar. Etlerimiz mühürlendi güzelce. Harika. Şimdi sırada soğanı atıyoruz. Soğanımız nasıl? Şöyle jülyen kesip atıyoruz. Samsakla beraber hepsini bir içine atıyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Şöyle birbirini özleşsin. Tatları falan karışsın şöyle ki güzel lezzetli bir. Sonra üstünü kapatın. Yavaş yavaş pişsin bu. Şimdi dostlar soğanlar erimeye başladı. Kavrulmaya başladı. Başlarken hemen patatesini atıyoruz. Şöyle atalım patatesini. Bir kavuralım güzelce gene. Evet, ağzını kapatıyoruz. Güzel, mükemmel. Yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Evet dostlar, yemeğimiz pişiyor. Eti attık, soğanları attık, patatesi attık. Sırada tabii ki domatesi var. Onu atacağız. Sevgili dostlar, bir de şunu unutmayın, püf noktası var. Onu da göstereceğim size. Muhakkak taze fasulyede bu püf noktayı kullanın. Çok basit. Sadece bir tatlı kaşığı bir malzeme göstereceğim. Bir sır gibi saklıyordum ama sizlere söyleyeceğim bunu. Biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar. Bir bakalım yemeğimize. Çok güzel. Patatesler de pişmek üzere. Soğanlarımız erimiş sayılır. Güzel kavrulmuş. Kremezili olmuş. Şimdi sıra domates suyunda. Şöyle geçen sene ben yapmıştım bunu. Harika. Ev yapımı. Şöyle bir, iki, sadece 3 yemek kaşığı koyduk. Koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Domatesin iyice rengi çıksın. Evet, altını biraz kısıyoruz. Kıstıktan sonra tabii ki olmazsa olmazı baharatlarımızı atıyoruz. Bir çay kaşığı azar azar. Evet, baharatımızı attık. Tekrar bir karıştıralım şöyle. Şimdi arkadaşlar biraz pişsin bu. Ağzını da kapatalım.
Sonra size o püf noktayı söyleyeceğim. Evet dostlar, şimdi az bir şey su çekiyoruz. Şöyle bir çay bardağı kadar su. Suyunu çektik. Şöyle bir karıştırayım gene. Şöyle biraz daha pişsin. Evet dostlar, sır gibi sakladığım formül bu. Taze fasulye yaparken bir tatlı kaşığı şöyle un koyacağız. Hem lezzet verir hem kıvamını ayarlar. Yani fasulyenin suyunu ayarlar. Ne koyu ne sulu olur. Azıcık suda eritiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle çırpalım. Unu eritelim güzelce. Şöyle. Yemeğimizin suyunu koyacağız ya en son. En son bunu atacağız içine. Hem lezzet verecek hem de suyun kıvamını ayarlayacak. 15 dakika durdu. Durduktan sonra bir bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Bir lezzet patlaması olacak taze fasulyenin. Şimdi sıra taze fasulyemize 500 gramlık bir taze fasulye aldık. Ben taze fasulyeyi etli seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi altını biraz kısalım ki şimdi fasulyeyi kavuracağız böyle etle beraber. Bir rengi değişeseye kadar sevgili dostlar tenceremizde böyle alt üst edeceğiz. Çevireceğiz. Sarımsak unutmayın 3 diş 4 diş seviyorsanız daha fazla sarımsak koyabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapalım? Ağzını kapatalım şöyle güzelce ki fasulyelerin rengi çıksın, biraz yumuşasın. Evet sevgili hanımlar, sevgili gençler. Bakalım fasulyemiz ne oldu? Evet rengi dönmeye başladı fasulyenin. Böyle yeşilliği biraz gitmesi lazım ki sert olmasın pişirirken. Hem daha yumuşak olur. Bazı hanımlar düdüklü de yapıyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Sevgili hanımlar. Düdükte hiç gerek yok. İyice kavurduktan sonra, ayarını tuttuktan sonra bu pişer. Hem şunu evet şimdi yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı un koyduk. Şöyle onu da boca ediyoruz. Şöyle güzelce. Evet. Hem daha çabuk pişmesini sağlayacak, hem yumuşak olacak, hem lezzetli olacak. Bir de suyunu ayarlayacak. Ne koyu ne sulu olacak suyu. Hem lezzetli olacak. Ona göre ayarlarsınız. Tamam. Şimdi bu 5 dakika bir kaynasın böyle pişsin. Ardından suyunu vereceğiz. Evet dostlar. Bir 5-10 dakika geçti. Bir alt üst edin güzelce. Şimdi suyunu vereceğiz. Ortalama 40 dakika falan yemeğimiz hazır olacak. Unun sayesinde. Un gerçekten çok lezzet katıyor yemeklere. Evet suyunu da ilave ediyoruz. Şöyle suyunu da koyduk. Tabii ki tarifini malzemeleri hep yazacağım. Ne kadar su koyduk, ne kadar baharat koyduk. Hepsini tek tek yazacağım. Şimdi kapatıyoruz. Ağır ateşte normal 45 dakika pişiyor. Pişerken de sevgili dostlar şöyle bir yağlı kağıt koyun içine. Hem buharında pişer hem daha lezzetli olur. Evet şöyle koyduk. Evet 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, sevgili hanımlar, büyük gün geldi. Yemeğimiz pişti. Harika bir etli taze fasulye oldu. Şimdi tabağa koyacağım, servis yapacağım. Biraz da tadına bakarız, eleştiririz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanalımız yeni. Bir iki omuz atarsanız sevinirim. Like yapın. Daha 24 abonemiz var. Yükselsin. Teşekkür ederim. Evet dostlar, büyük gün geldi. Fasulyemiz hazır. Harika gözüküyor. Şöyle tabağımıza alalım. Dediğim gibi tam 45-50 dakika sürdü. Helva gibi oldu gerçekten. Şöyle bir fasulyemizi koyalım. Çok güzel gözüküyor. Suyu da gördüğünüz gibi fazla sulu değil, akıcı. Kendini tutuyor su. Onun sayesinde. Onu muhakkak kullanın sevgili dostlar. Şöyle
yakınlaştırayım. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Evet. Evet sevgili dostlar, yemeğimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu gözüküyor. Tadı falan da harika. Şimdi bir çatal alalım şöyle. Tadına bakalım. Sevgili hanımlar, gerçekten suyu falan böyle çok sulu değil. Unun sayesinde unu her yemekte kullanabilirsiniz. Şöyle fasulyesinden de alayım. Fasulyesi de pişmiş, harika olmuş sevgili dostlar. Arkadaşlar elime sağlık, çok güzel olmuş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz kadarıyla kanalımız çok yeni. Daha 24 abonemiz var. İnşallah 24 bin olur, 100 bin olur. Sizlerin sayesinde çok teşekkür ederim. Destekleriniz için herkese selamlar. Tüm dünyaya.